Hello. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Böyle Almanya'da havalar kötü gidiyor. Hep böyle yağmur. Bu sene yazı göremedik. O yüzden de sizinle şöyle kahve eşliğinde sanki karşılıklı sohbet ediyormuşuz gibi böyle güzel bir vlog çekmek istedim. Aslında bunu daha önce çok yapmadım sanırım. Evet, podcastlerim var ama hep böyle bir konu üzerinden giden dönemdi. Biraz size ben kimim, ne yapıyorum burada, neler üretiyorum, beni biraz tanıyın istiyorum. Almanya'da hayatım nasıl gidiyor, şu an neler hissediyorum. Biraz konuşmak istiyorum. Belki sen de şu anda kahveni içiyorsun, beni dinliyorsun ya da kahvaltı ediyorsun, yemek yiyorsun ya da uzanıyorsun. Öyle bir vlog oluyor burası. Öyle şekillenen bir kanal oluyor. Ben de bilmiyorum ama isteyerek ve severek yapıyorum, hissederek yapıyorum. Bunu da bir zaman geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Ne zaman olur bilmiyorum ama ne yapmak istiyorsam onu yapan bir Azra oldum hep. Kalbimi çok dinleyen bir insanım açıkçası ve bunu da yapmayı seviyorum. Evet, İzmir'de doğdum, büyüdüm. Yaşar Üniversitesi'nden mezun oldum ve iç mimarlık bölümünü bitirdim. Sevgiyle bitirdim. Mesleğimi de gerçekten çok seviyorum. Ama mesleğimi yaparken böyle değişik zamanlardan geçtim ve sağlık sorunu yaşadım ve o dönemlerde biraz böyle artık içime dönme zamanım gelmişti. Ve o dönemlerde yurt dışı isteği uyandı bende. Gerçekten bu bir anda oldu diyebilirim. Hayatımın öyle bir noktasındaydı ki gerçekten böyle bir yer bana açıldı sanki. Tabii ki buraya gelmek benim için çok kolay olmadı. Eş üzerinden evlilikle geldim ama ancak 2 yıl sonra gelebildim. Çünkü gerçekten çok zor bir zamana denk geldi. Korona zamanı ve Ukrayna Savaşı derken gerçekten buralar evet zorladı mı zorladı ama ben buraya gelmek istedim mi? İstedim. Burada mıyım? Evet, buradayım. O arada olan her ne oluyorsa da gerçekten olması gerektiği için oldu ve hepsi de ben yaptı. Hepsinde gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Canım acısa da öğrendim ve hala daha canımın acıdığı ve zorlandığı ve belirsiz olduğu hayatımın evresindeyim açıkçası. Tam Almanya'da düzenimi kurmuş değilim. Tam istediğim gibi her şey gitmiyor. Kendimce zorlandığım yerler var. Mesela dil konusu diyebilirim. Dilden dolayı kendimi yetersiz hissettiğim, mesleğimi bir türlü yapmaya geçemediğim yerlerden geçtim. Hep işte dilimi biraz daha iyi yapayım falan derken evet kurslara gittim. Şu anda evet çok mu dilim iyi? Hayır, Almanca ya da diğer diller gibi bunlar ilgi isteyen ve zamanla gelişecek şeyler. Ama hayatın içerisinde de olmak çok önemli. Dili öğrenmek için. Sadece kursta var olmak olmuyor. Hayatın içinde derken burada yaşamak da değil sadece. Gerçekten çalışmak. Sanırım ben artık çalışmak için hazırım. Buraya ilk geldiğim dönemde staj yapma imkanım olmuştu. Hiç aklımda olmayacak bir şekilde bir operada 6 ay staj yaptım. Böyle sahne tasarımında bulundum. Ama dilim gerçekten Almancam öyle iyi değildi. Ama o gerçekten hızlandırdı. Bu kesin yani. Ve kafamı dağıtmak için de rol oynadı hayatımda. O süreden sonra orada kalabilirdim. Evet, çalışabilirdim ama bunu istemedim. Çünkü eğer bir kere çalışma hayatına girersem ve kursa gitmezsem o arayı tamamlayamam diye düşündüm ve o yüzden dilin temellerini sağlam atmak istedim. Biraz kendime böyle bir zaman koydum. Tabii ki herkes bunu yapmak zorunda değil. Bu benim kendi isteğimdi. Fırsatlarım öyleydi ve bunu yaptım. İyi ki de yapmışım. Çünkü bu zaman zarfında o boşlukta bir şeyler üretmeye geçtim. Çünkü ben yaratmayı, üretmeyi seviyorum. Yani bu benim yaşamımın bir parçasında var. Bu sadece iç mimar olduğum için değil. Bu içimden gelen bir şey. Ve her şeyde bunu yansıtmayı da seviyorum hayatımda. İşte giyimimden, paylaştığım posttan, ürettiğim içerikten, çektiğim videodan ya da bir mekanı
tasarlamak. Evet, bunların hepsinde bir tasarım var ama zaten yaratımın ilki bizleriz. Bizler ilk yaratımımız, yapan, olan insanlardan oluşan bir varlığız. Ve o yüzden de gerçekten bilmiyorum. Ben bunu yapıyorum ve bunu yansıtmayı seçiyorum. İçimden nasıl geliyorsa bu şekilde yaşıyorum. Evet, şu anda işsizim. Çok da hayat istediğim gibi gitmiyor. Belirsizlik içerisindeyim. Ama artık çalışmak istiyor muyum? Evet, çalışmak istiyorum ve para kazanmak istiyorum. Çünkü para kazanmak da bir motivasyon. Bir yandan iş arayışına başladım. Ee, Zorlandığım yerler var. Dille alakalı hala ne yapabilirim? Yani bunu herkes yaşıyor. İlk yaşayan Azra ben değilim. Bunun üstesinden bir şekilde geleceğime inanıyorum. Bakalım nasıl süreçler beni bekliyor, ben de merak ediyorum. Ve aslında burası da biraz benim böyle YouTube günlüğüm gibi. Yani siz önceki videolarıma bakın, şimdiki videoma bakın ve sonraki videolarıma bakacaksınız ve bir sürü hayatında bir şeyler olmuş olacak. Ve ben de kendime merak ediyorum açıkçası. Nerede olacağımı, neler yapacağımı. Ve bunlar da kayıt altına alınıyor. Bence güzel bir şey ve ben bunu yapmayı seviyorum. Çünkü şöyle geri dönüşümler de aldım. Bakış açım, bazen sizinle paylaştığım ya da söylediğim bir şey gerçekten bir motivasyon olabiliyor. Genelde bu kameranın önünde olmadığım zamanlarda da yakın ilişkilerimde, arkadaşlıklarımda bunu çok duyuyordum zaten. O yüzden şimdi daha fazla kişiyle bu etkileşimi yaşamak istediğime karar verdim. Ben hissederek yaşamayı seviyorum. Neyse o an o olma halinde yaşamayı seviyorum. Bir seyahat ederken de öyle. İlk deneyimlerimiz, işte Ece ile karavan deneyimlerimiz benim için çok özeldi. Ya da işte kendiliğimden gittiğim seyahatler oluyor, onları çekiyorum. Bazen böyle haftalık vloglar yapıyorum. Bazen podcastlerim var. Oraya biraz ara verdim. Çünkü gerçekten bu ara çok yoğun dönemden geçtiğim için biraz orayı sanırım saldım ama yine dönebilirim. İçimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum, anlıyor musunuz? Gerçekten bence bu güzel bir şey. Ve bu da benim bir kırılma noktam. Sizin karşınıza çıkmak ve öyle konuşmak içimden geldiği gibi bunlar kolay değil. Ama bu da bir kırılım noktası bence. Burada var olmak bile. O yüzden hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gider. Yani benden bu şekilde vloglar göreceksiniz. Her şey olabilirim. Geçen gün anket de yaptım. Nasıl vloglar görmek istersiniz bu kanalda diye. Gerçekten karışık bir sonuç çıktı. Çünkü sonrasında dedim ki evet Azra, kalbini dinle. Çünkü bu sensin. Sen her şeysin. Neysen, hangi yerdeysen ve ne paylaşıyorsan olsun. Ve benim kanalımda her şeyden olacak. Yani ben ara ara derim biraz benden diye. Öyle bir oynatma listem de var. Evet, biraz benden olan her şey göreceksiniz. Yani birbirimize iyi geliriz diye düşünüyorum. Ve o yüzden de buradayım. Tabii ki de YouTube'da bir istikrar istiyor ve hayattaki her şey gibi. Burada Almanya'da var olmak ve düzeni kurmak için de bir istikrar nasıl gerekiyorsa bu YouTube vloglarını da her hafta koymak, işte sizlerle olmak, bir şeyler üretmek, bunlar isteniyor. Aslında her şey çok paralel gidiyor hayatta. Bunun da farkındayım. İstenilen şeyler belli aslında. Bizim yapacağımız şeyler de belli ama bazen yapmakta zorlanıyoruz. Bu çok normal. Ee, Almanya kolay olmadı benim için. Çok başka yerlerimle tanıştım. Başka kendimle tanıştım. Ve iyi ki de tanıştım ama belirsizlik içinde miyim? Evet. Nerede iş bulacağım? Yaşadığım yerde mi yoksa başka yere mi taşınacağım? Neler olacak? Yani bunlar çok önemli noktalar benim için ve hayatımın dönüm noktasındayım şu anda. Bu vlogları da aslında burada kayıtlı olacağı için ve sonra ileride izlediğimde kendimi görmek de istiyorum. Bilmiyorum, güzel hissediyorum bu açıdan. Bir kahvemden alayım.
Yani mesela işte şey fikri geldi. Biraz böyle piyano çaldım size. E, Ben 4. 5. sınıfta küçüklüğümden beri böyle İzmir Devlet Operası'nın korosundaydım. Sonra oradan konservatuarlara hazırlandım. E, Ve 9 Eylül Konservatuarı'nı kazandım, piyano bölümünü. Ama çok küçüktüm. 4. 5. sınıftaydım. Piyano çalmayı çok seviyordum ama bu benim hayatım değildi. Yani sadece piyano çalmak, konservatuarda olmak benim hayat amacımda yoktu. O zamanki benle. Çünkü şöyle bir şey var. Almanya'da şunu görüyorum. İnsanlar çocuklarına her şeyi her alanda olmasını destekleyebiliyorlar ve kimse bu senin hayatın olacak demiyor. Yani bir çocuk piyano da çalıyor, sporuna da gidiyor. Ayrıca okuluna da gidiyor. Şimdi benim o zamanımda öyle bir şey mümkün değildi. Konservatuvara ağırlık vermem gerekiyordu. Hocaların hepsi de en az 6 saat çalışman gerekiyor günde diyordu. Ben öyle bir yapıda değildim açıkçası. Öyle bir çocuk olmadım. Hiçbir zaman ders çalışmadım. Hiçbir zaman oturup da gerçekten ders çalışmadım. Hep derste dinleyen biri oldum. Böyle bir problem vardı bende küçükken. O yüzden böyle ama sonra büyüdükçe şunu fark ettim. Mesela üniversite dönemimde saatlerce çizim yapabiliyordum ve oturabiliyordum. Yani sevdiğiniz şeyi yapmak aslında bunu fark ettim. Ama tabii ki 4. sınıftaki Azra o bilinçte değildi piyano konusunda da. O yüzden böyle çocukları çok küçük yaşta belli seçimler yaptırmak bence doğru değil diye düşünüyorum. Ee, Ama operada çalışmaya başlayınca burada staj yaparken bir anda tekrardan o içimde kalan bir şey var ya, o piyano. Tekrardan ona böyle yakınlaşmak istedim. Ve evime aldım. Ee, Ve ara ara çalıyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Ben bir şey olmak zorunda değilim. Ee, Aslında burada biraz da Almanya'da ya da bilmiyorum göç edenler belki bunu fark etmiştir. Kariyerle buraya gelenler var tabii ki ama ben öyle kariyer yolu gelmedim. O yüzden de aslında buradaki benim yolculuğum kendimi bulma yolculuğum oldu. O sıfatların içine girmeden ben kimim sorusunu cevaplamak. O yüzden de bunu anlatmak da oradan oraya atlıyormuşum gibi gelebilir ama aslında hepsi çok bütün. Ee, Ben kim olduğumu bulma yolculuğundayım. Kendimi yeniden keşfediyorum ve bunu da sizlerle birlikte keşfediyorum aslında. Bu da çok hoş, çok güzel. O yüzden size iyi ki varsınız da demek istiyorum. İyi ki buradasınız. Gerçekten beni destekleyen çok güzel insanlar var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Biraz duygulandım. Em, Burada kalpten vloglarıma devam edeceğim. Ve sizler de bunu hissedeceksiniz. Ve burada da birlikte olacağımızı biliyorum. Öyle hissediyorum. Biraz da şimdi size kendimden böyle kısa kısa sevdiğim anlardan paylaşmak istiyorum vlogun sonunda. Evet, şimdi Milano'nun en ünlü alışveriş galerisindeyim. Bir boğa simgesi var ve insanlar onun etrafında 3 kere dönüyorlar. İnanışa göre 3 kere döndüğünde toplumun etrafında istediğin, dilediğin şeyin gerçek olduğuna ve şans getirdiğine inanılıyor. Ben de böyle ritüellere, inançlara katılmayı seviyorum. Çünkü neye inanırsak o olur, kalpten istediğimiz. Ve şimdi yapacağım. Şimdi siz de YouTube'da olacaksınız. Şanslı bireyler. Şanslı bireyler. Yani gerçekten bize benziyorlar sıcaklık bakımından. O yüzden ben her zaman Yunanistan, İtalya. Evet. Ya çekiyoruz biz birbirimizi, değil mi anneanne? Ha? Ne düşünüyorsun bu konuda? Çekiyoruz. Bizim gibi aynı. Gerçekten atmosferi o kadar güzel ki. Çok iyi hissettiriyor. Sokakları sessiz, sakin.
Ve bugün denize de girdik. O yüzden böyle sanki tüm negatifliklerimizi bıraktık. Deniz suyunu biliyorsunuz özelliğini. Özellikle negatif enerji alıyor. Kokusu geliyor. Şu an el ele verdik. İkimiz gazın başına geldik. Bunun bir şey aleti vardı ya. Nereye koydu o aleti? Ne diyor ya? Mavi ışık yanıp sönüyor. Disneyland diyor. Nisan şakası bu. O arabada ne unuttum acaba? Bir şey unutuldu mu? Lütfen bir bakar mısın? Ağlamak istiyorum. Ben ama bence tam doğanın içinde de daha keşfetmedik. Çok güzel. Çok güzel. Bak şurası mı süpermarket yok? Şurası ne ya? Şurası ne kızım? Restoran bence. Öyle bir şey mi içsek acaba şu an? Bir bira içelim mi? İçelim. Hemen. Akşam güneş. Hunharca kullanıyoruz. Bir doz sleepy. O zaman azaltalım biraz kullanmayı. Sanki Evet. bugün abarttık ama abarttık. ama bugün biz İlk komple temizlik. temizlik yaptık ya. Normal. İşte siz oraları bilmiyorsunuz. Biz de yani tamirat sonrası temizliği olduğu Siz için. oraları bilmiyorsunuz. Oralar gelecek. Coming soon. Denize karşı kahvemizi içiyoruz. Efsane uyuduk. 8 saat uyuduk. Çok güzeldi. Esti püfür püfür. Of harika. Şimdi de bugün Tassos'a gideceğiz. Araba kiralayacağız. Ama önce biraz dinlenme. Ve arabayı da çok güzel denk getirdik. Açıkçası bugün biraz şanssız bir gün. Araba kiralamak için çünkü siesta dedikleri bir gün onlar için. Benim de şöyle karafta. Olsun ya her zaman olmuyor. Araba da kullanmıyoruz. Teşekkür ederim. Ece ile bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. İkimizin de böyle bu karavanı aldığından beri bir gözümüzde canlandırdığımız bir fotoğraf var. Ama bir türlü olmadı. Bu gezi rotamızda da tabii ki mümkün değildi. Ama artık Kavala'ya geldiğimizde bunu gerçekleştireceğimizi biliyorduk. Şimdi size şöyle de göstermek istiyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ta 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 ta. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şöyle de koyduk. Daha önce bir kere böyle gelmiştim ama böyle nasıl diyeyim burası 10'da kapanıyordu. 9.30'da geldim ve hemen bir şeyler böyle söylemiştik arkadaşımla. O yüzden şimdi zaman varken de böyle keyif ala ala şimdi bakacağım ve tadacağım. Hem de insanlar var. Bayağı da kalabalık pazartesiye göre. Hele bakalım neler yiyeceğim bilmiyorum. Gerçekten buranın atmosferi çok farklı. Siz de görünce anlayacaksınız. Christmas Market gerçekten çok güzel ama burası ve süslemeleri, ortamı, eğlencesi çok sıcak, çok samimi ve ben burayı gerçekten çok sevmiştim. Bu sene geldim yine aynı güzellikte. O yüzden şerefinize diyorum. Çok güzel. Fresca como la playa de Miami. Conmigo, mami, tú estás suelta. Tú sabes cómo es, cómo hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las 3. Dale, dale, trata. Tú sabes cómo es, cómo hacerlo, mami, contra la pared. Acayip terletti. Çok seviyorum Zumbayı. O yüzden her cuma kaçırmamaya çalışıyorum. Gerçekten çok tatlı. Tam bir masalsı. Bir meydan, binalar. Harika. Bayağı bir soğuk şu an. O yüzden şapkayı geçirdim. O background'da durduk. Oradan yolcu aldık. Ve şimdi yola devam edeceğiz. Ben de bazen yapamıyorum. Kabul edelim mi bunu? Bazen kolay olmadığını, bizim için zor olduğunu kabul edelim mi? Zor kelimesini kullandığımız için şu anda çok revaçta olan bir şey var ki frekanslar, kelimeler, düşünceler, duygular önemli. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama şurada çok ince bir çizgi var. Onu bence kaçırıyoruz. Bir yerde Senj'de hatırlıyorum. Orası kırılma noktamızdı. Hırvatistan'dayız. O yolu gördük.
Ve oturduk Ece'yle ne yapacağız dedik. Plan yapmamışız o zamana kadar. Yani planımız başka türlü kıyıdan gitmekti. Bir durduk. Herkes bir kendi alanında bir kaldı. Sessizleşti hatırlıyorsan. Plan yapmayalım. Şimdi bir konuşmayalım hatta dedik. Yani şu an bir oturalım falan. Şampanyamızı patlattık. O aya İler karşı vardı, evet. çok güzel bir manzara vardı. Anları yaşamaya da devam ettik. Background'da problem var, okey. Hani bir şeyler oluyor, sıkılıyoruz. Ne yapacağız Allah'ım bu yol? Çünkü karavanı şöyle bir şey de var. Ben karavan tecrübem yok, kullanma tecrübem ve Yuko'yu da hiç kullanmadım. O yollarda da yani otoban yok ve Ece kullanmak zorunda. Dön Allah dön bir yol, virajlı. Çakmağımız nerede acaba? Çakmağımız burada. Ateşi yakıyoruz. Elektrik yok mu? Bu elektrikli değil, gazlı. Yeni bir çok Sıcak. Güzel yerde duruyorum. sonuçları göstereceğiz. İkincim, sonuçları birazdan göreceksiniz. Başlattın mı? Geliyor. Bir dakika ayarlayayım. Ha şimdi gelmiyor. Demek ki çok sokmamak lazımmış. Çok güzel bir sene olsun. Böyle kalbimizden tüm geçenler gerçekleşsin. Güzellikle, mutlulukla, cesaretle. Yeni adımlar atılsın, Yenilikler gelsin. kapılar açılsın, onlar bolluk bereketle geri dönsün. Üstümüze şöyle bir yağsın. Bolluk bereket. Amin. Çaktık. Kutular. Öyle çok soğuk. Elimi de daha fazla dışarıda tutamıyorum. O yüzden bizden şimdilik bu kadar. Hello! Sürpriz! Annemle acaba neredeyiz? Bu vlog biraz sürprizlerle dolu bir vlog olacak. Annemle Türkiye'de buluşmadık. Almanya'da buluşmadık. Nerede buluştuk? Bosna'da. Bosna'da buluştuk. Kız yapma Azra. Çekiyorum ya, ne olacak? Anne, aç bunları, bak kızın açtı. Boşnaklar o zaman evlerde su olmadığı için akşamları kızlarını suya gönderirler. Evet. Orada suya giden kızlar Bugün teletafiz günü mü? Herkese çıkıyorsun mu? Evet. Herkese merhaba. Caz da olur. Yok önemli değil. Ben onları ayarlıyorum. Siz rahat olun. Yani baştan başlayabiliriz. Evet. Hep yanımız olsun. Yazda gülersen çok gülelim ve rahat olun. Lütfen bırakalım. Yani o kadar uzağa gidiyor. Gel. Herkese merhaba. Simge 40 ya. 40 anasını 40 ya. 40. Biri 35 biri 40. Ben öyle biliyorum zaten. 35 olmak istiyorsa ondan. 40'ım ya. Bence ikiniz de 30'sunuz tamam. Ya şöyle 40 ya. Bu arada 40 can kurban. Ya senin şansın. Sana kaç lazım çok. Sana kaç lazım? Harika bir yere geldik. Gerçekten çok güzeliz. Her zamanki gibi. Ve Floppy de ilk yüzüşünü gerçekleşti. Gözle kaş arasında değil mi yani? Tam böyle hazırlanıyorduk, tak 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 atladı. Çok şükür Bilmiyorum, onu koyabilirsem koyacağım, böyle küçük bir an yakaladım gibi. Bakalım. inşallah. Öyle bakalım, Ece gelsin de biz de yola çıkarız. Değil mi Floppy? Değil mi Floppy? Ben armudu dişlerim yaleler yaleler Kalbim düşlerim yaleler Sevdiğimin ismini yaleler yaleler Gömleğim
Master degree. Çocuk. O yüzden bana sormayın, ben bilmiyorum. Siz ne diyor, ben anlamıyorum. Çok zararsız kalıyor sen bu hayatta. Sen bakıyor güzel diyor, gidiyor. Ben içini yaşıyorum, içimden geçiyorlar. Havuzdaydık bu zamana kadar ama acayip sıcak. O yüzden havuzda olmak çok güzel. Ama birçok havuz var. O yüzden hangisine gideceğimizi şaşırdık. Şimdi size bir havuz göstereceğim. O yüzden telefonumu aldım. Yakıyor şu anda. Ve bekliyoruz. Benim bayağı yanıyor ve kuruyor şu anda. Çok seviyorum böyle şeyleri. Bakım olsun. Acayip güzel şeyler bunlar. Kendimize bakalım. Sevelim. Oh mis. Çok sene sonra burada toplanmanın güzelliğini yaşıyoruz. Herkes gülüp oynarken ben senin derdindeyim. Ah geceler, sensiz geceler, kabus gibi çöker geceler. Ayrılıklar vurur beni, sabahları dar geceler. Umarım beğenirsiniz. Ve gerçekten siz kimsiniz? Siz de merak ediyorum. Yorumlarda da buluşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Tanıştığıma bir kez daha çok memnun oldum. Sevgiler.